Biliyor musunuz? Carl Jung'un doğuya olan merakı o dönemdeki pek çok entelektüelin egzotik heveslerinden çok ama çok daha derindi. Bu aslında Batı ruhunun en karanlık dehlizlerine inmek için yapılmış zorlu bir psikolojik keşif gezisiydi. Jung'un gözünden doğuya bakmak sanki insan ruhunun evrensel el kitabını açıp okumak gibi bir şey. Hadi gelin bu kitabın sayfalarını beraber çevirelim. Bu soru aslında bugün bile çok sık karşımıza çıkıyor, değil mi? Batı'nın o büyük sembolleri, inanç sistemleri gücünü yitirdikçe insanlar sanki bir çare ararcasına yüzünü Doğu'nun o kadim bilgeliğine dönüyor. Peki bir psikoloğun gözünden baktığımızda bu arayış aslında içimizdeki hangi eksikliğin bir yansıması olabilir? İşte tam da bu noktada Jung devreye giriyor ve bizim analizimizin de kilit noktası burası. Bakın, Jung doğuya bir mürit gibi, bir inanan gibi yaklaşmadı. Hayır, o evrensel pişenin, yani insan ruhunun sırlarını çözmeye çalışan bir doktor gibi yaklaştı. Onun için doğu felsefesi, insan zihninin nasıl işlediğini kanıtlayan paha biçilmez bir veri kaynağıydı adeta. Yani şöyle düşünün, Jung'un yaşadığı dönemde mistik doğu adeta bir modaydı. Herkes bu konuyla ilgileniyordu ama Jung bu popüler akımın tamamen dışında durdu. Onun derdi felsefi ya da ne bileyim turistik bir gezi değildi, hayır. Onun ilgisi tamamen psikolojikti. Doğuyu, Batı insanının ruhunda bastırdığı, unuttuğu ne varsa, işte bütün o gerçekleri gözlemleyebileceği dev bir laboratuvar gibi görüyordu. Bu çok önemli bir ayrım. Jung asla Zen ya da Taoizmi Batılılar için bir tür kurtuluş reçetesi olarak sunmadı. "Alın bunu uygulayın, kurtulun," demedi. Tam tersine kendi hastalarıyla yaptığı seanslarda, hatta kendi içsel yolculuğunda keşfettiği o arketiplerin, yani o evrensel kalıpların, kolektif bilinç dışının Doğu kültüründe nasıl bambaşka şekillerde ortaya çıktığını anlamaya çalışıyordu. Şimdi ilginç bir yere geliyoruz. Jung'un Doğu'yu anlaması öyle Hindistan'a gidip gezmesiyle başlamadı. Hayır, bundan çok çok önce kendi zihninin en derinliklerinde başladı her şey. Ve bu, onun en temel teorilerinden birini keşfettiği son derece kişisel bir süreçti. Jung'un kendi sözleri aslında her şeyin başlangıcını özetliyor. Düşünün, kendi kişisel krizinin tam ortasında neredeyse bilinçsiz bir şekilde daireler, yani mandalalar çizmeye başlıyor. Bu yaptığı şey basit bir sanat terapisi falan değildi onun için. Hayır, bu psişenin, yani ruhun kendi kendini iyileştirme ve yeniden bir bütün olma arzusunun dışa vurumuydu. Peki bu benlik dediği şey tam olarak ne anlama geliyor? Jung'a göre benlik, bizim o bildiğimiz egonun çok ötesinde, kişiliğin tam merkezinde duran bir şey. Bilinci ve bilinç dışını birleştiren o bütünsel potansiyelin ta kendisi. İşte mandala da bu bütünlüğün, bu ruhsal merkezin evrensel bir sembolüydü. Ve işte tam bu an Jung için gerçek bir aha anı, bir dönüm noktasıydı. Yıllar sonra Doğu metinlerini incelemeye başladığında bir de ne görsün, kendi kriz döneminde tamamen içgüdüsel olarak çizdiği o şekiller meğer Tibetli rahiplerin yüzyıllardır meditasyon ve ruhsal bütünleşme için kullandığı bir araçmış. Bu, onun için teorisinin evrenselliğini kanıtlayan müthiş bir delil. Ve sonunda Jung Hindistan'a gittiğinde bu yolculuk kesinlikle bir tatil değildi, öyle düşünmeyin. Bu adeta bir psikolojik saha araştırmasıydı. Yıllardır geliştirdiği teorilerine bambaşka bir kültürel ortamda canlı kanlı gözlemleme fırsatı bulmuştu. Orada yaptığı gözlemlerden belki de en çarpıcısı şuydu: Batı'nın o katı iyi-kötü ayrımıyla sürekli bastırdığı, reddettiği, halının altına süpürdüğü her şeye Jung gölge adını veriyor, biliyorsunuz. Hindistan'da ise bu gölge tarafın, yani insanın o karanlık, ilkel, kabul edilmeyen yönlerinin yok sayılmadığını gördü. Tam tersine bunun kişiliğin doğal bir parçası olarak kabul edilip hayata dahil edildiğini fark etti. Şu anekdot durumu mükemmel özetliyor aslında. Jung, tapınaktaki o müstehcen kabul edilen heykellerin cinsel fantazileri kışkırtacağını düşünüyor ama konuştuğu üstad ona tam tersini söylüyor. Diyor ki, bu heykeller insanın en temel, en dünyevi görevlerini unutmaması için birer hatırlatıcıdır. Çünkü onlara göre ruhsal yolculuk, dünyevi gerçeklikten kaçarak değil, ancak ve ancak onu dolu dolu yaşayarak mümkün olabilirdi. Gelelim Jung'un doğuyla entelektüel etkileşiminin zirve noktasına. Bu nokta, Batı'nın o bildiğimiz sebep-sonuç ilkesinin tamamen ötesinde işleyen bambaşka bir mantık sistemini keşfetmesiyle geldi. Bu karşılaştırma aslında iki farklı düşünce evrenini gözler önüne seriyor.
Bakın, Batı zihni hep nedensellik ilkesiyle çalışır. Sürekli sorar, bu neden oldu? Olayları bir domino taşı gibi birbirine bağlamaya çalışır. Ama Doğu zihni ise anlamlı bütünlük dediğimiz şeye odaklanıyor. Yani birbiriyle alakasız gibi görünen olayların aynı anda neden bir araya geldiğini sorguluyor. Sorusu şu, tüm bunların aynı anda yaşanması ne anlama geliyor? Peki nedir bu anlamlı bütünlük yani Tao? Çok güzel bir hikaye var. Bir keresinde Çinli bir hoca öğrencisine Tao'yu anlatmak için onu balkona çıkarıyor, sokağa işaret ediyor ve sadece işte Tao bu diyor. Yani Tao o an orada olan her şeyin, insanların, arabaların, esen rüzgarın toplamındaki o anlamlı akışın ta kendisi. Olayların arkasında görünmez düzenleyici bir ilke olduğu fikri. İşte Jung, bu Tao ilkesinin psikolojik karşılığını kendi teorisinde buldu ve buna harika bir isim verdi, eşzamanlılık. Yani sizin iç dünyanızdaki bir düşünceyle dış dünyadaki bir olayın aralarında hiçbir mantıksal sebep-sonuç ilişkisi olmamasına rağmen anlamlı bir şekilde üst üste gelmesi durumu. Hani aklınızdan çok nadir bir böcek geçer de tam o anda o böcek pencerenize konuverir ya, işte bu Jung için evrenin bizim psikolojik durumumuza bir şekilde cevap verdiğinin kanıtıydı. Ama şimdi gelelim belki de en önemli kısma. Jung'un doğudan öğrendiklerinin en can alıcı noktası Batılılara yönelik yaptığı bir uyarıydı. Ve bu uyarı doğu pratiklerinin öyle yüzeysel bir şekilde bir hevesle benimsenmesine karşıydı. Jung'un bu metaforu gerçekten çok güçlü değil mi? Doğu bilgeliğini sanki bir aksesuar gibi alıp üstüne takmanın ne kadar sahte bir şey olduğuna işaret ediyor. Diyor ki başka bir kültürün binlerce yıllık tarihinden, acılarından, toprağından doğmuş sembolleri öylece ödünç almak, kişiyi kendi gerçeğinden uzaklaştıran bir tür hırsızlıktır. Jung'a göre asıl sorun neydi biliyor musunuz? Batı'nın kendi sembollerini, kendi ruhsal mirasını terk etmesiydi. Kiliseler anlamını yitirmiş, ritüeller boşalmıştı ve bu da ortaya dev bir boşluk çıkarmıştı. Ama Jung'a göre bu boşluğu, kendi psikolojik tarihimizi, kendi gölgemizi yok sayarak dışarıdan ithal bir ruhaniyetle doldurmaya çalışmak asla bir çözüm olamazdı. Peki çözüm neydi o zaman? Jung'un önerdiği yol, evet belki zorluydu ama sonuna kadar otantik bir psikolojik süreçti. 3 adımda özetleyebiliriz. Birincisi, kendi yoksulluğumuzu kabul etmek, yani manevi olarak ne kadar fakirleştiğimizi dürüstçe itiraf etmek. İkincisi, kendi mirasımıza sahip çıkmak. Yani kendi kültürümüzün unuttuğu o mitlerin, peri masallarının, dini sembollerin derin psikolojik anlamlarını yeniden keşfetmek. Ve son olarak, üçüncü adım, kendi evimizi inşa etmek. Yani işte bu malzemelerle kendi ruhsal yuvamızı sıfırdan, kendi ellerimizle kurmak. Yani özetle Jung için doğunun asıl değeri varılacak bir hedef değil, bir araç olmasıydı. Doğu, Batı'nın neyi kaybettiğini, neyi bastırdığını bize gösteren dev bir ayna gibiydi. Amaç o aynanın içine dalıp kaybolmak değildi. Amaç o aynaya bakıp kendi yüzümüzü görmek, kendi ruhumuzu tanımaktı. Sonuçta Jung'un bize bıraktığı bütün bu miras sanırım şu temel soruyla özetlenebilir. Hangisi daha cesurca? Kolay yolu seçip başkalarının hazır bilgeliklerini taklit etmek mi, yoksa zorlu yolu seçip kendi ruhumuzun derinliklerinde uyuyan o özgün bilgeliği keşfetmek için gereken cesareti göstermek mi? Karar hepimizin.